Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım, ballarım. Bugün arkadaşlar konumuz gerçekten benim uzun süredir çok istediğim, karar verdiğim ama uygulamak için de gününü beklediğim konu arkadaşlar, sigarayı nasıl bıraktım. Tam 2 hafta oldu arkadaşlar. Resmen 2 hafta oldu. Şükürler olsun diyorum. Başaracağıma emindim. Hiçbir destek almadan başaracağıma emindim. Çünkü arkadaşlar her şeyi, bakın şu deftere her şeyi tek tek yazmıştım, planlamıştım. Birinci gün nasıl geçti, ikinci gün nasıl geçti, üçüncü gün nasıl geçti. Çünkü bu videoyu da çekecektim zaten ama hani hiçbir şeyi atlamamak adına sizlere her şeyi tane tane paylaşmak istediğim için canlarım, tam 2 hafta oldu sigarayı ben bırakalı ve bu videodan sonra bir kişi bile bıraksa benim için çok büyük bir şükür sebebi diyebilirim. Birinin hayatına böyle büyük ve güzel bir şey için değdiğim için çok büyük bir şükür sebebi olacak benim için. Bugün bütün konularımızdan bağımsız olarak sigarayı nasıl bıraktım, gerçekten böyle bir isteğiniz, bir başarma hani çabanız varsa ve bunu kendiniz başarmak istiyorsanız, ki bence hani bir laf var ya arkadaşlar, kişi kendinin iyi doktorudur diye. O sebepten dolayı bence önce insan kendini tanımalı, ne istediğini bilmeli, sonrasında adımlarını atmalı diyorum ve beni ne motive etti, işte Atakanların da nasıl atlattım vesaire, tüm süreci sizlere anlatacağım canlarım. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Başlasın videomuz. Arkadaşlar hava şu anda bakın o kadar sıcak ki şu saçlarım bakın şuradan böyle sırtıma yapışıyor. Yani hiçbir şey beni dindirmiyor. Hiçbir şekilde işte sarı, siyah hiçbir kola vesaire asitli hiçbir şey içmiyorum. Soda hariç arkadaşlar. Soda hariç asitli hiçbir şey içmediğim için ya soğuk kahve ya soda tarzı tüketiyorum. Bilmiyorum ama yani klimalar hasta yapıyor. Açsan ayrı dert, açmasan ayrı dert. Çok ağır bir grip atlattım zaten geçen ay biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bütün gün su ve soda içiyorum. Şimdi gelelim öncesinde ben hani size değinmek istiyorum. Hani günlere geleceğim. Zaten ilk 2 günün videosunu da çektim sizler için. Günlere geleceğim. Öncelikle canlarım ben hani şunu böyle bir net olarak sizlere belirtmek istiyorum. Ben tamamen kendi savaşımı, kendi yaşadıklarımı ve kendi tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Hiçbir şekilde işte bu işin uzmanı vesaire kesinlikle değilim. Tamamen ben yaklaşık bir ay öncesinde karar aldım arkadaşlar. Sigarayı bırakma kararı. Daha doğrusu size şöyle söyleyeyim. Ben 19 yaşında sigaraya başladım. 2016 yılının Nisan ayına kadar arkadaşlar. 2016 yılının Nisan ayında ben sigarayı bıraktım. Çünkü beni gerçekten çok kötü etkiliyordu. Her insan etkiler ama yani şöyle söyleyeyim, saçlarım, cildim kokusuna asla dayanamıyorum. Bakın gerçekten çok kötü kokuyor. Yani kendi eşyalarım evimde sigara içilmemesine rağmen yıkansa dahi o sigaranın kokusu buram buram bana yine geliyordu. Koku konusunda çok hassasım. Vesaire vesaire arkadaşlar. Ben 2016 yılında sigarayı bıraktım. 2018 yılında konuya değinmeyeceğim ama çok büyük bir şey yaşadım. Sonrasında tekrar geri başladım. Normal şartlarda şöyle söyleyeyim, yani sigara içen birinin yanında duramazdım yani kesinlikle böyle bir kapalı ortamda. Ancak açık havada, öyle söyleyeyim size. O kadar çok tiksiniyordum yani hani o sigaraya özlemli vesaire vesaire değil. Bilinçaltı neyin mutluluk hormonu salgıladığını, bu şeker gibi düşünün. Neyin mutluluk hormonu salgıladığını biliyor ve en acı anında bir şekilde sana onu hatırlatıyor. Bir anlık gafletle 2 yıl bırakmanın eşiğine tekrar başladım ve tekrar bırakmak istiyordum. Doğru zamanı bekliyordum. 2024 yılına nasipmiş doğru zaman arkadaşlar. Yaklaşık bir ay öncesinde sigarayı bırakma kararı aldım ama şimdi ben şu şekilde yapmadım arkadaşlar. Şimdi ben bu kararı aldım. Dedim ben bunu bırakacağım. Gün seçeceğim kendime. Öncesinde gün seçtim. Bir ay sonra ben sigarayı bırakacağım dedim ve hemen diyete girdim arkadaşlar. Sebebi, en büyük sebebi nedir? Önceki videolarımda da size söylemiştim. Şimdi sigarayı bırakan kilo almıyor. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Sigarayı bıraktığınız zaman hem fiziksel olarak, biyolojik olarak hem vücudunuz nikotin bağımlısı hem de psikolojik bir bağımlılığı var bunun. Şimdi canımız sıkılıyor.
sigara yakıyoruz. Telefonla konuşuyoruz, sigara yakıyoruz. Hani boş bir anımızı hep onunla dolduruyoruz aslında. Boş anımızı sigarayla doldurduğumuz zaman ve biz bu sigarayı bıraktığımız zaman onun yerine bir şey koyuyoruz. Mesela nedir? Her boş anımızda ağzımıza bir şey atıyoruz. Çekirdek bağımlılığı da mesela çekirdek yapıyoruz. Bu şey gibi yani tırnak yama hastaları vardır mesela. O da bence psikolojik zaten galiba. Onun gibi yani siz sigara yerine hep bir şeyler yama olayı. Arkadaşlar ben bunu birincisi kaldırmak adına bir plan yaptım. Hani o an her anda hani o boş anıma ne koyacağım şeklinde bir planımı yaptım. Ve bununla birlikte bu bir aylık süre zarfında da diyete başladım arkadaşlar. Buradaki diyetimin amacı çok büyük bir kilo vermek değildi. Sadece birkaç kilo verdim ama buradaki amacım vücudumu ona hazırlamak istedim. Midemi biraz daha zaten benim midem küçüktü. Zaten az yiyorum. Önce daha da bir küçülttüm midemi. Porsiyonlarımı küçülttüm. Suyu zaten günde 2,5-3 litre içiyorum. Böyle bir şey 3,5 litre falan böyle çıktım. Bir tık onu bile arttırdım. Hani 3'ün altına hiç düşürmedim yani. Hani 2-3 litre, 2,5-3 litre içiyordum ama 3'ün altına hiç düşmedi. 3-3,5'a çıktı bu bol su içme olayım. Vesaire vesaire. Yeşil çay içmemi düzene soktum. Ben düzenli olarak yeşil çay da içiyorum ama mesela bir gün içiyorum. Bir gün içmiyorum. 2 gün içiyorum. İşte 2 gün içmiyorum. Hani öyle bir hani sabit her gün 2 bardak değildi yani. Sabit her gün 2 bardak yeşil çay alışkanlığı yaptım. Böyle saatine koydum vesaire vesaire. Yani ay buraya ne geldi? Öyle bir rutin oluşturdum arkadaşlar. Sonrasında şimdi sigara bıraktığınız zaman ataklar böyle bir 5-10 dakika bir atak geliyor arkadaşlar. Sonra şey oluyor. O 5 dakikayı 10 dakikayı atlattığınız zaman rahatlıyorsunuz. Bir daha bir saat yok. Yarım saat 40 dakika yok. Yani o atak anlarında bu arada bu sıklık ilk gün oluyor sadece. Sonra her geçen gün şey oluyor. Atak anlarında ne yapacağıma karar verdim. Şimdi dedim bir atak gelince kedimle oynarım. Bir atak gelir duş alırım. Çok rahatlatıyor. Anlatacağım gün gün. Bir atak gelir. O güne zaten ilk güne arkadaşlar bir şey koymayın. Mümkünse işe gitmediğiniz gün olsun. Çünkü iş yerinde sigara molası olayı var. Bakın ben çalışırken, sabit çalışırken bırakamadım. Denemedim bile. Deneseydim belki bırakabilirdim bilmiyorum ama kalemim düştü. Yani ben çalışırken denemedim bile. Çünkü bu arada bu kişiden kişiye değişir diyorum yani siz kendinizi bilmenizle alakalı bir şey. Yani ben çalışırken denemedim bile. Çünkü bir kere sigara içme alanı oluyor. Bir sürü kişi işte mesela arkadaşlar sigara içiyor geliyor dumansız oluyor. İlk gün olabildiği kadar sigara içen insanlardan kaçın zaten. Hani mümkünse evinizde olun. Ben ilk günü evimde bakın bu odada olabildiği kadar odamda geçirdim. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra işte atak geldiği zaman bildiğin meşrubatlarımı hazırladım. Türk kahvemi, soğuk Nescafe'mi, filtre kahvemi, sıcak yeşil çayımı, sodamı, Churchill'ımı her atak geldiğinde bir şey hazırladım arkadaşlar. Kafamı dağıtacağım filmler, diziler bile hani bunu izlerim, bunu izlerim, bunu izlerim, bunu izlerim falan. Aramaya bile zaman kalmasın vesaire vesaire diye. Yani şunu söylemek istiyorum size. En zor gün birinci gün. Birinci günü atlattıktan sonra ikinci gün daha kolay olacak. Üçüncü gün daha kolay olacak. Dördüncü gün daha kolay olacak. Beşinci günden sonra ben 14. güne nasıl ulaştım? İnanın hiç ama hiç bilmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Bu süre zarfında zaten sonrasında psikolojik bağımlılığı atlatma sürecine giriyorsunuz. Ama oraya da geleceğim dediğim gibi her zorluğa karşı bir hazırlığınız olsun. Kedilerimle oynarım, işte meşrubatlarım şunlar olur, duşumu alırım, şu filmi izlerim, şu diziyi izlerim. Bir atak tutar şu arkadaşımı ararım, şu arkadaşımı ararım, o gün kimler müsait. Ondan sonra çok sinirli oluyorsunuz zaten ilk gün. Çevrenizdeki yakın arkadaşlarınız da hani ve ailenizi de bu konuda uyarabilirsiniz. Hani önden özür diliyorum. Beni lütfen alttan al. Hani işte sigara bırakıyorum. Desteğe bakın psikolojik desteğe en yakınlarınızdan mutlaka ihtiyacınız olacaktır. Onları da en baştan uyarmanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani benim ön hazırlığım buydu. Bunu dediğim gibi bir aylık süre zarfında beni en çok korkutan şeylerden biri de kilo konusuydu. Şükürler olsun her gün tartılıyorum zaten. Kilo ile ilgili hiçbir şeyim yok.
2 haftada olmadı. Kilo konusu şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi kilo konusuyla ilgili bir şey daha var. Tat koku. Arkadaşlar duyularınız açılıyor. Yani ben şu an aldığım kahve içiyorum. O kadar lezzetli geliyor ki tadı. Bakın daha 2 haftada. Çünkü tat koku yerine geldi. Yani hem her boş anınızda acıkınca bile sigara içiyorsunuz bağımlıyken. İkincisi de bıraktığınız zaman o boşluğa hem atıştırmalıkları koyuyorsunuz, bir ikincisi yediğiniz her şey size daha lezzetli, daha güzel geliyor. Ve yavaş yavaş büyüyor o porsiyonlar. Bir tabak yiyeceğiniz şey daha lezzetli geldiği zaman 1,5'a çıkıyor. 2'ye çıkıyor zamanla. Atıştırmalıklar daha lezzetli geliyor. Çerez daha lezzetli geliyor. Ne bileyim işte bisküvi, çikolata bilmem ne carçurt daha lezzetli geliyor. Ben zaten hiçbir abur cuburu tüketmiyorum yani arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Benim abur cuburum kuru yemiş. En sevdiğim şey kuru yemiş ve biraz da meyve. Bazı meyveyi de çok aşırı sevmem. Ama dediğim gibi ne olursa olsun ben kilo konusu beni endişelendiriyordu. Hani tat koku olayından dolayı. Hani bunların hepsinin planlamasını da yaptım. Metabolizma çok böyle minnacık bir azalma bir sayfada okumuştum. Metabolizmada da ufak da olsa bir düşme oluyor. Çünkü zehirle savaşıyor ya şimdi vücuttan atmaya çalışıyor. Çünkü her dumanda zehir soluyoruz. O zehirle de savaştığı için bir tık sanırım bir metabolizmada düşme oluyor. Çünkü zehri temizliyor vücut, sonrası rahat. Zehir almayacak çünkü artık bir tık bir rahatlama ve düşme olabiliyor. Ama dediğim gibi onu da tamamen ben kendim beslenmeyle bir tık kısım hazırladım kendime. Hani o bir tık azalma beni çok etkilemeyecektir biraz egzersizle birlikte. Ama en büyük mevzu tat koku duyusu ve boşluk doldurma duyusu. Dediğim gibi şimdi size buraya bir video koyacağım arkadaşlar. Sigarayı bıraktığım ilk gün berbat haldeyim. Onu bir görmenizi istiyorum. Bugün sigarayı bıraktım, yani bugün ilk günüm sigarayı bırakışımın. Şu an saat akşam 8.30-9 civarı. Aslında bu videoyu gündüz çekecektim ama o kadar zor bir gün geçirdim ki yani hiçbir şey yapamadım. Zaten bütün gün odamdaydım. Mutfağa da çok fazla gitmedim çünkü kardeşim orada sigara. Normalde evin sadece mutfağında sigara içiyorduk. Olabildiği kadar hani uzak durmaya çalıştım. Başım çok ağrıdı. Çok susadım. Dudaklarım çok susadı. Aşırı gergin ve sinirliydim arkadaşlar ve şöyle söyleyebilirim, sanki derimin altındaki kan sıcak akıyordu, yani öyle söyleyeyim size, sanki kanım kaynar akıyordu, sıcak akıyordu, öyle söyleyeyim. O yüzden çok fazla konuşmadım, çok fazla telefona bakmadım. İlk gün çok zor geçti benim için ama şunu çok iyi biliyorum, en zor günü atlattım. Yani ilk gün çok zor ama en zor gün. Yani tapı gördüm, en zor şeyi gördüm, en zor zirveyi gördüm. O yüzden bundan sonrasının çok daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Pes etmek yok. Evet canlarım, şimdi benim birinci günümü gördünüz. Tipimin hali nasıl ama berbat haldeydim arkadaşlar. Şu kamerada, şu arkamdaki, bakın şu koltuğa oturdum. Şu koltuk yatak arası gittim geldim, bakın koltuk yatak sandalye. Kendi kendime burada makyaj yaptım, sildim, bir şeyler yaptım, telefonla oynadım, kedimle oynadım, duş aldım. Yani bakın 3-4 kere falan herhalde duş aldım diyebilirim size. Yani çok değişik bir gündü. Gerçekten benim için çok zordu. Hissettiklerimi söylüyorum arkadaşlar. Öyle bir yoksunluk hissettim ki, yani nasıl söyleyeyim size? Bir şey var. Sanki sizden bir şey alınmış. Bir eksiklik var. Yani tamamlamanız gereken bir şey varmış gibi. Öyle lanet bir şey ki. Yani hani çok değişik. İlk gün beni motive eden kendi içimde şey oldu arkadaşlar. Hani sigara kim ki? Sigara ne ki beni kendine bağlayabiliyor? O kim yani? O nasıl beni yenebilir? Bakın bilinçaltımda ben bunu söyledim. O ne ki yani? O nasıl? Ben bir savaş veriyorum. Ben bu pislikten kurtulacağım. Bir savaş veriyorum. O kim beni yeniyor ya? Ya o kim yani? Nasıl beni kendine bağlayabilir? Ben nasıl yenilebilirim buna? Şeklinde o yoksunluk hissiyle gerçekten arkadaşlar ben bilinçaltımda bunu kendime hırs yaptım. Bu cümleleri kurdum. O yoksunluk hissiyle ben bu cümlelerle nasıl söyleyeyim size, kazandım yani. O ilk günü o şekilde atlattım. Arkadaşlar müthiş bir baş ağrısı oluyor.
Bakın bol bol limonlu su içtim. Sabah kalkarım, zaten benim rutinimde vardır. Her sabah aç karnına 2-3 bardak limonlu su içerim. O gün ara öğünlerde de içtim. Eğer tansiyon düşmesiyle ilgili bir probleminiz yoksa eğer bir tık o limon miktarını arttırabilirsiniz. Churchill yaptım. Soda arkadaşlar, limon işte soda, limon, tuz yaptım. Churchill yaptım. Onu çok içtim. Ama o baş ağrısını en büyük bana limonlu su oldu. Hani yanınızda bir ağrı kesici de bulundurabilirsiniz. Hani çok ekstra bir ağrırsa, ama şu ense köküm böyle bir ağrı yok. Yani öyle söyleyeyim size, şu enseden giriyordu şu tepeme kadar. Tepemde sanki ağrı buradan giriyordu, buradan çıkıyordu, burada oldu. Öyle söyleyeyim size. Öyle bir baş ağrısı yaşadım. Gelelim ataklara arkadaşlar. Dediğim gibi 5-10 dakikalık ataklar oluyor. Kedilerimle oynadım. Onları sevmek, öpmek bana zaten her zaman çok iyi geliyor. Eğer ki bir hayvan besliyorsanız hayvan beslemek de burada size destek oluyor. O bir anlık şeyinizi, bütün kafanızı dağıtıyor. Sinirinizi, stresinizi alıyor ve yüzünüzde bir gülümseme oluyor. Öyle söyleyeyim size. Duş alabilirsiniz. Çok iyi geliyor üzerinizde, çünkü müthiş bir sinir, stres, baskı oluyor. Sanki nasıl bir sinir biliyor musunuz? Arkadaşlar, sanki damarlarımın içerisinde akan kan sıcak akıyordu. Yani ben size burada şey demeyeceğim, işte çok kolaydı, şöyleydi, böyle demeyeceğim. Kolay değil arkadaşlar, zor, ama diyorum size, en zoru ilk gün. Biri atlattıktan sonra 2, 3, 5 çok hızlı. En zoru ilk gün arkadaşlar. O yüzden dayanın. Savaşın. Sigara kim ki sizi yensin. Ağızda müthiş bir kuruluk oluyor. Yani ben ilk gün 5 litreye yakın su içmiş olabilirim. Tabii siz abartmayın, benim yapmak zorunda değilsin. Çünkü benim normalde de vücudum 2,5-3 litreye alışkın olduğu için hani sabit olan su miktarı yeterli olmadı. Bakın 5'i görmüş olabilirim. Saymadım, sayabilecek zaten kafam, sinirim, stresim asla hiçbir bir şey müsait değildi. 5'e yakın su içmiş olabilirim. Dudaklarım kurudu. Hani su içiyorum ya. Aradan 5 dakika geçiyor, geçmiyor. Tekrar o kuruluk hissi oluyor. Ben bunu daha önceki bıraktığımda yaşamamıştım. Müthiş bir kuruluk yaşadım. Yani bol su içmenizi zaten öneriyorum. Bir şey daha yaşadım arkadaşlar. O da çok tuhafıma gelmişti. Parmak uçlarım uyuştu. Ve bunun sebebini hani bilmiyordum. Yani şok oldum. Böyle bir şey yaşayacağımı da bilmiyordum. Şok oldum gerçekten. Parmak uçlarım uyuştu. Ayaklarımda olmadı. Sonra internette okudum, ayaklarda da olabiliyormuş. Ama el parmak uçlarımda bir uyuşukluk oldu. O da benim için tuhaftı, yani tuhaf hissettirdi. Arkadaşlar ilk gün gelelim sinir stresi. Patlamaya hazır. Hani böyle balonu şişirirsin iyice gerilir ya. Arkadaşlar işte o gergin balon gibiydim. Böyle dokunana patlar modundaydım. Yani size öyle söyleyeyim. Annemle ve kardeşimle tartıştım, hatta onlar da bir noktada artık sabredemediler. O sebepten dolayı, tabii bunlar ufak tartışmalardı. Hemen kendime geldim vesaire. Sonuç olarak annem, yani kardeşim. Onlar da zaten biliyordu. Onlarla böyle hafif gerilir gibi olduktan sonra hele odamdan hiç çıkmadım. Birkaç arkadaşımla sonrasında dediğim gibi Atakanlarında konuştum. Sağ olsun, onlar da bana destek oldu. Ve saat akşam 12 gece, bu arada 12-12.30 gibi baş ağrım iyice zirve yapmıştı. Şöyle evden çıktım, bir arabayla böyle bir 2 tur attım. Böyle bir camlara açık falan bir nefes aldım. O bana çok iyi geldi. Hani yürüyüş yapabilirsiniz yani. Ya da işte arabayla tur atabilirsiniz bir hava almak için. O şekilde günü bitirdim. Saat 2-2.30 gibi gece uyudum arkadaşlar. Çünkü artık o kadar başım ağrımıştı. O kadar çok böyle sinir, stres vesaire o bu şu olmuştu ki. Gerçekten bitik düşmüştüm. Ama o birinci gün bitti ya. Bakın arkadaşlar, ikinci gün uyandığımda tuhaf bir mutluluk vardı. İkinci günün videosunu buraya koyayım. Sonrasında size ikinci günü anlatacağım. Videoda zaten tam anlatamamışım. Selam tekrardan. Bugün ikinci gün, gülüyorum. Neden gülüyorum? Çünkü öyle değişik bir gün geçirdim ki bugün. Yani 3.30 gibi uyandım arkadaşlar. Ben kendimi karantina almış gibi hissediyorum. Bugün de 3.30'dan sonra çoğu vaktimi odada geçirdim, ama zaten gün bitirmek üzereyken uyanmışım gibi bir şey olmuş. Neden? Çünkü ben dün o kadar çok ateş topu gibiydim ki, öyle büyük bir sinir vardı ki üzerimde. Ve baş ağrısı tabii ki. Arkadaşlar bugün çok yorgundum. Yani
Uyandım geri uyudum. Uyandım geri uyudum. Yani dünün bütün baş ağrısı, siniri, stresi vücudumu, bedenimi ve kafamın içine o kadar yormuş ki bugün de çok yorgunum. Sanki bütün gün taş taşımışım gibi dün. Yani çok ilginç günler geçiriyorum ama bunların hepsinin dediğim gibi zaten olacağını biliyordum. Çoğu kez film izliyorum, dizi izliyorum. Her atak geldiğinde atlatmaya çalışıyorum onu. Bunun için zaten planlarımı hepsini sizlere bahsediyorum zaten video içerisinde. Bu şekilde. Videoyu izledik arkadaşlar. Ben ikinci günle ilgili şöyle aldığım notları yazıyorum size. Aşırı derecede yorgunluk yazmışım. Şimdi bunu açıklayacağım arkadaşlar. Gece dedim ya size birinci günün sonunda 2-2,5 gibi uyudum. Ben ertesi gün arkadaşlar 3'ü gördüm yani. 3 küsurdu. Saat tam hatırlamıyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. Birinci gün üzerimden kamyon geçti. İkinci gün komple birinci günün yorgunluğuyla geçti. Yani 12 saat uyumuşum. Müthiş bir şekilde yorgun uyandım. Kendimi mal gibi hissediyordum ama suratımda tuhaf bir gülümseme vardı arkadaşlar. Bitmişti birinci gün. En zoru geçti. Yani ben en zoru gördüm. Bundan sonrası hep daha kolay olacak. Yani en zora direnen niye daha kolayına yenilsin? Bakın kendinize bunu hatırlatıyorsunuz sonrasında da. Ben en zora dayanmışım, direnmişim. Yani ben en zor günü atlatmışım. O adımı atmışım ve o ilk günü başarmışım. Neden sonrasında yenileyim diyorsunuz. İkinci gün arkadaşlar çok daha böyle bir sakin geçti. Tuhaf bir mallık vardı üzerimde. Yorgunluk müthiş bir şekilde vardı. Ve hissettiklerim arkadaşlar baş ağrısı hafifti. İlk güne göre çok daha hafifti. Aynı şekilde ağızda kuruluk zaten devam etti. Ve çok böyle bir şeydi. Nasıl söyleyeyim size? Alışıyorsunuz yani olanlara alışıyorsunuz. Baş ağrısı hafifti ama şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Videoda da söyledim zaten. Başım gövdeme, vücuduma ağır geliyordu. Yani ilk gün o kadar çok ağırmış ki. Başım böyle yük gibi geliyordu bana. O yüzden ikinci gün de hani fazla böyle bir şeyler yapmadım. Genelde odamda vakit geçirdim. Mutfakta zaten hani kardeşimle birlikte evin sadece mutfak kısmında sigara içiyorduk. O yüzden hani fazla olmasa da hafif bir koku var. Tabii sürekli havalandırılıyor. Balkon kapısı açık falan filan ama ne olursa olsun mutfakta kardeşim arada sigara içiyor ve mutfakta hafif bir sigara kokusu var. Mutfakta olabildiği kadar yine uzak kalmaya çalıştım. Yemek, içmek haricinde tüketim ihtiyaçları haricinde sinir stres bir tık daha azdı. Ağızda kuruluk tabii ki de devam ediyordu. Başka. Şimdi ataklar arkadaşlar ikinci gün daha seyrek oluyor ve süresi de bir tık daha kısa oluyor sanki. Mesela ilk gün 10 dakikayı da görebiliyordu ama ikinci gün böyle bir 3-5 dakikalar gibiydi. Yani şu an tam hani dakikasında zaten bilemiyorsunuz o atak anında. Onu düşünebiliyorsunuz zaten ama bir tık daha seyrek, süre olarak da bir tık daha kısaydı. Ve bir de şöyle bir şey var. İlk gün o kadar çok hani böyle bir atak geçiriliyor ve onu atlatabiliyorsun ki. Hani ikinci gün o atak hani bu aklına sigara geldiği zaman atlatması da ve unutması da daha kolay oluyor. Çünkü o rutine yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz. Yani sigara aklıma geldiğinde onu unutmam gerektiğini biliyorum. Hemen orayı dağıtıyorum. Kafayı hemen dağıtıyorum. Modu oluyor arkadaşlar. İkinci gün dediğim gibi bir tık daha hani ilk gün çok bir maratonlu geçiyormuş gibi oluyor. Çok zor oluyor ve o günü bitirmek imkansız gibi geliyor. İlk günü bitirdikten sonra her geçen günü bitirebileceğinizi bildiğiniz için ve çok daha kolay olduğu için bir şeyler böyle yavaş yavaş rutinine bağlamaya başlıyor canlarım. Ama yani ikinci gün hep kendime şunu hatırlattım ya, ben dünü atlattıysam ben her günü atlatırım. Ben zaten bunu geçmişte de başardım. Sizin için söyleyeyim. Şimdi ben geçmişte başarmıştım ama arkadaşlar nasıl söyleyeyim size, üzerinden uzun bir süre geçmişti. O sebepten dolayı hani şu anda her şeyin nasıl seyredeceğini de hiç bilmiyordum ama kendime şunu söyledim ben. Geçmişte başardım. Bu sefer de başaracağım. Siz şunu söyleyebilirsiniz kendinize. Sigara ne ki beni kendine bağlayacak? O kim ki? Ben onu istediğim için içtim. Şu an istemiyorum ve hayatımdan gidecek.
diyebilirsiniz arkadaşlar. Şey gibi diyormuşum ben. Sigarayı bırakmak toksik ilişkinizden kurtulmak gibi olmalı. Sizin için bundan kurtulmanız gerektiğini biliyorsunuz ve kurtulacaksınız. Yani kendinize bunu da hatırlatabilirsiniz. Gelelim arkadaşlarım 3. güne. Şimdi arkadaşlar 2. günün zorluğu şuydu. İlk günden kalan büyük bir yorgunluk vardı. Bakın gerçekten üzerinizde müthiş bir yorgunluk olabilir. 3. günün arkadaşlar zorluğu artık vücuttan nikotin bağımlılığı her geçen gün kolaylaşıyor. 3. günden itibaren şey olabilir ya, yani bu sigara içme olayına, şimdi ilk günlerde fiziksel, biyolojik bağımlılık daha ön planda oluyor. 3. günde psikolojik bağımlılık ön planda oluyor. Ben başıma gelen olayı anlatayım size. Arkadaşımla telefonda konuşurken balkona çıkmışım, oradan nefes alıyorum, işte kahve yapmışım, onu içiyorum. Balkona çıktım arkadaşlar, arkadaşımla telefonda konuşurken gittim. Bakın elimle mutfak şeyinden, bizim mutfağın böyle mutfak balkonun şeyin, o pencerenin dış kısmına, hani balkonun küllüğü koyulabiliyor oraya. Oradan almışım arkadaşlar, balkondaki masanın üzerine önüme kahvenin yanına küllüğü koymuşum. Sonra telefonla konuşuyorum. Sonra birden burnuma pis bir koku geldi. Hikayeyi anlatıyorum. O pis koku arkadaşlar kül tablası. İlk orada kül tablası burnuma çok iğrenç koktu. Bir. İkincisi, hani bu kül tablasını oraya getirirdiğimde sigarayı bıraktığımı unutmuşum. Yani vücut, el, kol otomatikman onu alıyor, oraya koyuyor. Bakın bu psikolojik bağımlılık öne geçiyor. İşte orada yenilmeyeceksiniz. Orada aklıma orada birden tabii ki de sigara geldi. Aldım küllü arkadaşlar, geri koydum. Kahvemi yudumladım ve arkadaşımla sohbetime devam ettim. Bu sadece öyle olmadı. Başka bir anda da fark etmeden arkadaşlar mutfakta kahve yapıyorum. İşte cezveyi ocağın üzerine koydum. Ben bir Türk kahvesi bağımlısıyım aynı zamanda. Cezveyi ocağın üzerine koydum arkadaşlar. Kahvenin olmasını beklerken dönmüşüm, tamam mı? Çantamdan işte sigara paketini arıyorum. Bakın farkında değilim. Orada kahve ocağı kısığı aldım. İçeri gittim. Çantamdan sigara paketi aramak için. Açtım çantayı da böyle güzel güzel. Pakete bakıyorum. Paket yok. Sonra birden durdum. Nasıl ya? Yani ben sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktığımı unutmaya başladım. Bunlar hep psikolojik bağımlılık. El, kol, vücut, el, kol, hani ezbere gidiyor adımlar. Şey gibi, hani araba kullanırken nasıl vitesi işte ezbere böyle elin, kolun, ayağın hareket eder ya. El, kol sigara paketine gidiyor, çakmağa gidiyor, küllüğe gidiyor. Yani aslında aklınıza gelmiyor. Bilinç altında sanırım aklına geliyor. Bununla bir savaş başlıyor ama 3. gün bu bende yoğun oldu. 4. gün çok az oldu arkadaşlar. Yani çok az oldu. İlk 3 günüm, 4 günüm bu şekilde geçti canlarım. Bu arada 3. günde de şunu söyleyeyim. 3. gün neredeyse baş ağrım hiç yoktu diyebilirim. Ağız kuruluğum da öyle aşırı yoktu. Normal rutinime döndüm. Sinir, stres yok denecek kadar azdı. Hani böyle bir atak 3-4 kere aklıma geldi. O da dediğim gibi hep bu tip olaylarla aslında hani vücuttan kaynaklı değil, psikolojik bağımlılıktan kaynaklı, el kol hareketleri ezbere bilmesinden kaynaklı olarak diyebilirim. Sonrasında 3. 4. günden sonra o 5. gün 6. gün falan hep bu şekilde devam etti arkadaşlar. Her geçen gün bir tık daha azalarak. Bugün mesela bir kere geldi sadece aklıma. Böyle bir içimden de bir mutluluk oldu. Sonra şükürler olsun, hani sigarayı bıraktığımı hatırladım. Öyle söyleyeyim size. Bir kere. Sonrasında arkadaşlar 8. güne gelmek istiyorum. Bir hafta dolduktan sonra. Bu şey oluyormuş zaten. İlk gün en zoru 1, 2, 3. Bir hafta, 2 hafta. Yani. Sonrası zaten bu 21 gün olayı var ya, ondan sonra bitti zaten. Tertemiz. Sonrası arkadaşlar 8. günde tuhaf bir şekilde müthiş bir baş ağrısı. Sebebinin neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum ama bence sigaradan kaynaklı. 8. günde müthiş bir baş ağrısı yaşadım. Hani 8. güne kadar onca şeyim güzel geçtikten sonra, o ilk 2 günden sonra, hatta ilk günden sonra her geçen gün daha kolay bir şekilde 8. günde tuhaf bir şekilde sabah kalktım ve birden müthiş bir baş ağrısı. Hani şey gibi, son bir atış gibi, yani öyle söyleyeyim. Hani 8. günden sonra zaten bir daha hiç üzerine olmadı şimdi.
işte 14 gün 2 hafta tamamlanana kadar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 yalnız parmağımla sayıyorum. Ee, Yani 8. günden sonra bir daha şu anda işte bugün hiçbir şeyim yok yani çok iyiyim. Böyle son bir atış gibi vücut hani herhalde nikotin isteği yaptı bilmiyorum. Ama böyle sabah kalktım işte 2 bardak su içtim bir baş ağrısı böyle başladı. Bütün gün geçmedi arkadaşlar. Bakın bütün gün o baş ağrısı geçmedi. Harcı olarak bu şekilde. Bugün şu anda bugünken nasıl hissettiğimi söyleyeyim. Bugün tam olarak 2 hafta doldu. Bugün sadece bir kere dediğim gibi aklıma geldi. O da şöyle kardeşimin sigara paketi gözüme takıldı. O şekilde hani hiçbir şey yokken durup dururken falan değil. Paket gözüme takıldı. Ağızda kuruluğum yok. Hiçbir şeyim yok. Vücut olarak bakın hiçbir şeyim yok. Yani el boşluk doldurma, el isteği bilmem ne hiçbir şeyim yok. Benim zaten dudak tiryakiliğim yoktu. Hani öyle büyük bir dudak tiryakiliğim şeyim yoktu. Sadece elim kolum hep bir paket arıyordu. Hep bir şey arıyordu. Ben Türk kahvesini şimdi size sigarayı hatırlatan şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Bunu uzmanlar bu şekilde söylüyor. Ama kendimle ilgili şunu söyleyeyim. Ben Türk kahvesini çok seviyorum. Hani kahve sigara olayı değil, kahvenin kendisini çok seviyorum. O yüzden ben normalde 2-3 bardak içilmesi gereken Türk kahvesi ben günde 6'lara 7'lere çıkardım arkadaşlar. Bunu asla öneremem. Yani öneremem bunu asla. Hani siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama sevdiğiniz meşrubatla ağız kuruluğunuzu giderebilir, boşluk anlarınızı doldurabilirsiniz. Hani ya da işte ne bileyim 2 bardak Türk kahvesi koyarsınız, 2 bardak yeşil çay koyarsınız, normal çay koyarsınız, limonlu çay koyarsınız, Churchill koyarsınız. İşte şey asitli meşrubatları, meyve sularını içiyorsanız onları koyarsınız bilemiyorum. Ben Türk kahvesini hatta sigara hata geldiği anlarda bazen kahveyle bastırdım bile diyebilirim. Yani benim kahveye aşırı bir sevgim olduğu için ama izlediğim doktor yorumlarında size sigara hatırlatan şeylerin uzak durun. Buna çay kahve de dahil hani kahve içerken hani sigara isteğiniz geliyorsa yoğun bir şekilde hani benim aksine sigara isteğini bastırmama yardımcı oldu. O yüzden illa siz de böyle yapın diyemiyorum. Bugün şu an çok mutluyum arkadaşlar. Yani asla ve asla canım istemiyor. Kardeşimin dumanı burnuma gelirse o beni şu anda rahatsız ediyor. Kendimi bu arada artı olumlu yönlerinden size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bütün eşyalarımı yıkıyorum. Bütün eşyalarım bana sigara kokuyormuş gibi geliyor ve beni çok rahatsız ediyor. Bütün eşyalarımı yıkananları da yani bu arada bütün eşyaları yıkıyorumdan kastım hani dolaptaki temiz eşyaları ikinciye hani makineye yani öyle söyleyeyim size. Boğazımda tuhaf hani her sigara içen bunu bilir. Tuhaf bir his ve kuruluk hafif hafif hep böyle bir minik bir öksürük isteği yok çok mutluyum. Çok iyi koku alırım ama böyle bir nefes alırken arkadaşlar hani koku hani şey böyle bir sanki nefes yollarım açıldı temizlendi yani çok daha derin nefes alabiliyorum arkadaşlar. Uyku düzenim tuhaf bir şekilde yani ne kadar geç yatarsam yatayım benim sabah erken kalkmakla ilgili çok ciddi bir problemim vardı ve saat 8-9 gibi alarmsız bir şekilde uyanabiliyorum ve bu benim için beni tanıyanlar çok iyi bilir ki bir mucizedir. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben hani o alarm çalar 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 o bana ninni gibi gelir yani öyle söyleyeyim. Ben erken kalkma konusunda o kadar sıkıntılı bir insanım. Hatta üniversitede sırf ben sabah işte birinci öğretimlerle derslere giremem diye ben arkadaşlar ikinci öğretim yazmış insanım. Bu arada ben sigara içmeye başlamadan önce bu benim hani lise hayatımda da bu şekildeydi. Hep benim için erken kalkmak zorunda. Bu demek ki sigarayı çok daha ileri bir sigara bunu çok daha ileri bir noktaya geçirmiş. Alarmları bile artık hiç duyamıyordum. Yani tuhaf bir şekilde hani benim sigarayı hiç başlamadan önce hayatımda bile böyle bir şey yokken tuhaf bir şekilde alarmsız erken saatte gözlerimi açıyorum. Kendimi temiz yani içimi temiz yani insan hani içini temiz hisseder mi? O her dumanda tuhaf bir şey. Yani bunu da kastım şey şu yani hani duştan çıktığın zaman ki hissi ben normal otururken de yaşıyorum yani. Hep böyle bir kendimi içimi organlarımı temizlenmiş hissediyorum. Kendimi ifade edemedim yani.
Sanki iç organlarımın temizlendiğini hissediyorum. Öyle söyleyeyim size. Kendimi aşırı temiz hissediyorum. Çünkü arkadaşlar duştan girin, çıkın, sigara yakın, o koku sizin vücudunuza her yerine siniyor. Ve ben tatmin olmuyordum yani, öyle söyleyeyim size. Tuhaf, değişik bir his yani. İçimi, iç organlarımı temizlemiş. Yani dişlerimi fırçalıyorum ya sabah. Ben hiçbir şey yemeden, hiçbir şey içmeden yataktan kalkarım arkadaşlar. Asla ve asla bir bardak su dahi içmeden ilk iş dişlerimi fırçalarım. Gözlerim kapalıyken yani. Öyle söyleyeyim size. Çevremdekiler bazen dalga geçer. Bu hiç şaşmaz. Yani o sabah dişlerimi fırçalarım ya. İşte kahvenizi yaparsınız, o sigara içersiniz ya. O sigarayı içiyorum ya arkadaşlar. Tekrar dişlerimi fırçalamak istiyorum yani. Tekrar. Beni o kadar çok rahatsız ediyordu. Vesaire vesaire. Bu hani iç organlarımı temizlemiş hissediyorum derken de o yani o his, öyle söyleyeyim size. Kendimi çok daha iyi hissediyorum ya. Yani gerçekten. Arkadaşlar o kadar pis bir şey ki. Kızlar için söyleyeyim. Beyler için de söyleyeyim bu arada. Aynı şekilde. Ya şu tırnağınız hep sarı ya yani. Hep sarı oluyor. Oje sürüyorsunuz kızlar için, bu kızlar için. Oje sürüyorsunuz, ojenin rengi değişiyor. Yani bunu biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Vesaire vesaire. O yüzden umarım böyle, yani böyle bir düşünceniz yoksa eğer, sigarayı bırakmak gibi, umarım bu videoyu izledikten sonra olur. Böyle bir düşünceniz varsa eğer, umarım bu video size nasıl söyleyeyim, size şevk verir, böyle istek verir, arzu verir. Bunu başarabileceğinize olan inancınızı ona, yüze, bine katlar. Ama şunu tekrar söylüyorum. Çok mutlu olacaksınız ya. Çok iyi hissedeceksiniz kendinizi. Sigara sizin ömrünüzden ömür çalıyor. Sevdiklerinizde. Hani bu şey değil. Mesela ben çok sağlıklı beslenim. Beslenmeme dikkat ederim. Hani istisnalar, özel günler elbette, onu demiyorum ama genel itibariyle rutinim beslenmeme, işte fiziğim, her şeyime dikkat ederim, sağlığıma. Hani şey derler böyle, buna hani buna düzenine uymaya çalışan, kendi sağlığına dikkat eden insanlar hep şey derler ya, hani işte daha mı çok yaşayacaksın? Hayır. Bunu da kastetmiyorum. Daha sağlıklı, daha iyi bir yaşam için. Yani hani tamam, şükür olsun Rabbime, işte hepimizin doğum, hani şey, bir de bir savunma var ya, hani bu sigara içen kişilerde de, bizlerde de. Hani sigara içsek de içmesek de zaten öleceğiz derler. Zaten bizim doğum tarihimiz de belliydi, ölüm tarihimiz de belli derler. Bakın ben bunların hiçbirine bir şey demiyorum. Ama gül gibi yaşayıp da güzel, sağlıklı, temiz bir şekilde yaşamak var. Bir de sağlıksız bir şekilde, atıyorum işte 70 yaşında kadar yaşayan bir insan düşünün. Yani 50 yaşında hastalığa yakalanıp da son 20 yılını hastanelerde, oralarda, buralarda geçirmekle 70 yaşına kadar tertemiz, sağlıklı bir şekilde ailesiyle, sevdikleriyle geçirmek asla aynı şey değil. Bence zaten siz de bu açıdan baktığınızda ben bana katılacağınıza eminim. Umarım bu video size şevk verir, istek verir ve bu videoyu izledikten sonra bu kararı alır ve en kısa sürede uygularsınız ve tertemiz bir hayata merhaba dersiniz diyorum canlarım, ballarım. Bugün sizlere bu videoyu çekmek istedim. Benim için bu çok güzel bir haberdi. Hem güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim, hem de aranızda sigara tüketen biri varsa eğer, bir kişiye bile dokunsam bu benim için çok büyük bir mutluluk olacak çünkü. Umarım eğer ki istiyorsanız başarırsınız, istemiyorsanız da bu videoyla birlikte istek uyandırır sizler de diyorum canlarım. Aklınıza ne takılırsa yorumlara yazın, Instagram'dan yazın. Benden bir soru işareti olur, bir destek istersiniz falan. Elimden geleni sizler için yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yanınızda olacağımı da sözünü veriyorum canlarım. Sizi kocaman öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.